hayatınızdan çıkmadı. Sadece sağlığınıza zarar veren yemekler hayatınızdan çıktı. Bu değişimleri sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da kaydetmelisiniz. Herkese tekrardan merhaba. Bu haftaki konumuz bariyatrik cerrahi ameliyat sonrası hastalarımızın uyum süreci olacak. Bu uyum sürecini aslında ben 3 başlıkta incelemek istiyorum. Birincisi beyninizin yeni vücudunuza nasıl uyum sağlayacağı, özellikle midenize nasıl uyum sağlayacağı. İkincisi yeni yeme düzeninize nasıl uyum sağlayacağınız. Üçüncüsü de yeni sosyal hayatınıza nasıl uyum sağlayacağınız. İlk başlıktan bahsedecek olursak beynimiz tüm vücudumuzu kontrol eden organımız ve vücudumuzda herhangi bir değişiklik olursa bu değişikliği direkt olarak algılıyor ve ona göre bize farklı tepkiler veriyor. Peki mide ameliyatı sonrasında nasıl tepki veriyor? Buna bakalım. Midemizin belli bir kısmı alınıyor. Özellikle fazlalık olan kısmı alınıyor ve artık bizim yeme düzenimiz değişiyor. Önceden çok fazla yemek yerken artık çok az yemek yiyoruz ve beyin orada bir farklılık algılıyor. Hatta bazen hastalarımız şu soruyu sorarlar. Kilo vermem durdu. Artık kilo vermiyorum. Sabit kilodayım. Neden? Çünkü bazı hastalarımız beslenme programlarına tam olarak uymuyorlar. Daha çok kilo verme arzusuyla daha az besleniyorlar ve bu hızlı değişiklik beyin tarafından aşırı kıtlık olarak algılanıyor ve beyin hastanın hayatta kalması için kilo verimini durduruyor. Yani buradan da göreceğimiz üzere beynimiz yeni midemize ve yeni bedenimize uyum sağlamak için oldukça rol oynuyor. Bu koşulda beynimizi yöneten de aynı zamanda biz olduğumuz için beslenme konusunda diyetisyenimizin söylediklerine uymalı, kendimizi çok aç bırakmamalıyız. İkincisi ise yeni yeme düzeninize nasıl alışacağınız. Önceden istediğiniz şekilde besleniyordunuz. Çevrenizdeki yakınlarınız nasıl yiyorsa siz de öyle yiyordunuz ya da daha fazlasını yiyordunuz. Ama artık farklı periyotlar içerisine giriyorsunuz. Öncelikle sıvı dönemine, daha sonra püre dönemine, daha sonra katı döneme geçiyorsunuz. Bir bebek gibi besleniyorsunuz ve bu sıvı dönem, özellikle sıvı dönem sizi korkutuyor. Çünkü çok farklı bir beslenme biçimi ve çevrenizdeki insanlar sıvı beslenmiyor. O zaman şu soruyu soruyorsunuz kendinize. Ben o zaman arkadaşlarımla artık dışarıda bir şeyler yiyemeyecek miyim, içemeyecek miyim? Ve bu sizin biraz da sosyal izolasyon yaşamanıza sebep oluyor. Zaten ameliyat öncesi kilolarınızdan dolayı bu durumu yaşıyordunuz. Ameliyat sonrasında da böyle bir endişeye kapılmanıza hiç gerek yok. Yine arkadaşlarınızla görüşmeye devam ederek sıvı beslenme biçiminizi onlarla buluşmanıza da entegre ederek, gerekirse protein tozunuzu yanınızda taşıyarak bu sürece ayak uydurabilirsiniz. Üçüncü konumuza gelecek olursak bu da yemek konusunda yaşadığımız eksikliğin sosyal hayatımıza yansıması, bazen de kişisel hayatımıza yansıması. Buna nasıl örnek verebiliriz? Bazen bazı hastalar geliyorlar ameliyat sonrasında şu konuda bana danışıyorlar. Önceden yemek benim hayatımın çok büyük bir yerindeymiş ve o büyük yer şu an boşaldı ve ben çok büyük bir boşluk hissediyorum. Çok büyük bir eksiklik duygusu hissediyorum ve bu da beni depresifleştiriyor, üzüntülü bir ruh haline sokuyor. Neden? Çünkü siz bir yaz sürecine giriyorsunuz. Ben zaten ameliyat öncesi görüşmelerde de yeme bozukluğu tespiti yaparken soruyorum. Yemeğin hayatınıza hükmettiğini düşünüyor musunuz? Ve çoğu hastamız buna evet yanıtını veriyor. Sizin hayatınıza hükmeden şey ameliyat sonrası çıktığında siz o boşluk hissine düşüyorsunuz. Sanki sevgiliniz sizi terk etmiş gibi bir yaz sürecine giriyorsunuz. Bunu yaşamamak için tamamen düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Yemek hayatınızdan çıkmadı.
sadece sağlığınıza zarar veren yemekler hayatınızdan çıktı. Yine güzel beslenebilirsiniz, yine yemek yiyebilirsiniz. Ya da size sadece yemek mi mutluluk veriyordu? Sizin tek sosyal olma kaynağınız yemek miydi? Bunu düşünebilirsiniz ve sizi başka ne mutlu ediyor, sizi başka ne sosyalleştiriyor? O boşluğu o şekilde doldurabilirsiniz. Özetle ameliyat sonrası uyum sürecimiz bizi hem biyolojik olarak hem kişisel olarak hem de sosyal olarak etkileyebiliyor. Bununla başa çıkmak için hastalarımıza ben şunu öneriyorum. Ameliyat sonrası 12 aylık bir değişim süreciniz var. Kimisinin 6 ay, kimisinin 12 ay. Her ay zaten fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Değişimlerinizi izlemek istiyorsunuz. Bu değişimleri sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da kaydetmelisiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bir defter alabilirsiniz mesela. Her ay fotoğrafınızı çekip çıkartıp altına da o fotoğraftaki halinizle, o bedeninizle nasıl hissediyorsunuz? O bedeninizle aklınızdan hangi düşünceler geçiyor? Artık psikolojik olarak nasıl bir zihne sahipsiniz? Bu şekilde psikolojik değişiminizi de inceleyerek ameliyat sonrası yeni bedeninize, yeni hayatınıza uyum sağlamada böyle bir yöntem izleyebilirsiniz.